Hola España, hola Barcelona. Arkadaşlar merhaba, dostlar merhaba. Bugün karşınıza Barcelona formasıyla çıktım. Çünkü bu videoyu özellikle bu arkadaşa hitap etmek istiyorum. Hitaben. Çünkü kendisi bana kendisi Barcelona'da yaşıyor ve Barcelona'nın formasını göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İspanya'yı da seviyorum. Evet dostlar, bugün sizlerle daha önceden söz vermiştim. Alabalık ve somon boylisi yapacağız. Çok denedik. Biliyorsunuz önce Ar-Ge araştırmaları yapıyoruz. Çok inceliyoruz. Birçok alabalık yem denedik. Boylisi denedik. Ama size önereceğim iki alabalık boylisi var. Ve bunların da ikisini de yapacağım arkadaşlar. Müthiş iş yapıyor. 10 numara 10 numara. Ama video yok. Çünkü videoyu da siz giderek bana gönderin. Biz Instagram'da paylaşalım. Çünkü gittiğinizde kesinlikle yaparsanız yakalayacaksınız. Yani yapması benden, videoları göndermesi sizden. Evet dostlar. Şimdi ürünümüzün malzemelerinin ne olduğunu ben zaten liste olarak da tamamıyla vereceğim. Yazacağım ekranda. Çünkü ufak bir değişiklik ürünün bozulmasına, değişmesine, olmamasına, dağılmasına, uzun süre sağlam kalmamasına sebebiyet veriyor. Yani inanın 3 aydır uğraşıyorum bunun için, somonlu için. Birinci yapacağımız kamerayı elime alıp ürünleri tek tek dağıtayım arkadaşlar. Dostlar biliyorsunuz alabalık ve somon çok hareketli bir balıktır ve bayağı tercihleri vardır. Çok seçicidir özellikle yemde. Ha meramızda ilk defa yayılıyorsa yani gökkuşağı alabalığı kafesten kaçmışsa ya da herhangi bir sorun olup doğaya salınmışsa önce seçici değiller ama ondan sonra gerçekten çok seçiciler. Zamana göre, mevsime göre, suyun derinliğine göre, suyun bulanıklığına göre, suyun sıcaklığına göre e, yem tercihleri var ve davranış tercihleri var. Şimdi yaz dönemindeyiz. Özellikle size tavsiyem dipten avlanın. Derinden avlanın. Şamandıralı takım bulunduğunuz meranın dibine kadar şamandıralı takımınızı ulaştırmanızı size öneririm. Bunu neyle? Tam dip demiyorum bakın. Tam dip demiyorum. Dip akıntısını bulun. Dip akıntısını bulun. Alabalık ve somonların hepsi orada arkadaşlar. Atıyorum 50 metre, 30 metre ya da 40 metre bir derinlik varsa bu derinliğin 4-5 metresini dipten yukarıya doğru hesaplayın ve takımınızı şamandıralı ve stoperle sabitleyerek yavaş 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 deneyerek akıntıyı yakalayın. Akıntıyı yakaladığınızda alabalığı da oradan alacaksınız dostlar. Alabalık ya da somon. Hiç sıkıntı değil. Bakın bunlar yılların tecrübesi, yılların deneyimi. Balıkçı arkadaşlarla özellikle somon alabalığına gidenlerle konuşuyorum. Ben gidiyor muyum? Ben maalesef gidemiyorum çünkü rahatsızlığımdan dolayı zorlu meraları biraz tercih etmiyorum arkadaşlar. Ama gideceğim. İnşallah gideceğim bir gün. Allah izin verirse, Rabbim izin verirse. Evet arkadaşlar. Birincisi bugün demek ki biz alabalık ve somon için ne yapacağız? Boyli yapacağız. Yapacağımız bir boyli bakın arkadaşlar kendisinden olacak arkadaşın alabalık
yağından yapacağız arkadaşlar. En güzel verimi alabalığın yağından ve alabalık yeminden aldık arkadaşlar. Alabalık yeminde sıkıntı şu, boylu problem oluyor biraz. Yani hamurunda sıkıntı yok. Hamurunda sıkıntı yok. Hamurunda 10 numara. Fakat biz daha uzun süre top şeklinde olsun istiyorsak ben boyliyi öneririm vuruşlarda. Alabalık vuruşlarında. Çünkü özellikle Amerika'da bunları da inceledik. Kanada'da top şeklinde, boyli şeklinde yemlerle avlanıyorlar. Ufak yemlerle. Çok büyük değil. Çok büyük değil. Ama büyüğe de oksijen veriyor mu? Veriyor. Koca büyük balığı yutuyor mu? Yutuyor arkadaşlar. Evet. İkincisi renk arkadaşlar. Çok seçici arkadaşlar. Alabalığı tercih ettiği yem yeşil ve turuncu renkler. Bakın biz yeşil kullanacağız. Hamurumuzu renklendirirken, boylimizi renklendirirken ve yeşil ve beyaz simlerle de onun dikkatini çekeceğiz. Çok seviyor simi. Ama sim de maalesef boylinin içine girince boylimizin direncini düşürüyor. Onun için takviyelerle deneyerek bu boylu yaptık inşallah. Evet arkadaşlar, tekrar ediyorum. Yapacağımız malzeme, kullanacağımız malzeme alabalık yağı, irmik, mısır unu, yumurta. Yumurtanın yalnız biliyorsunuz boylu'da neyini kullanıyoruz? Akını kullanıyoruz. Yumurtanın akını. Ve simler. Renk olarak da yeşil boya. Yeşil gıda boyası. Evet arkadaşlar, hassas terazimizle hemen aldık. Darası 41 gram, 55 gram irmik. Yani 96 olacak. Evet. ...96, 55 daha... ...161 gram... ...olacak. Evet arkadaşlar, ufacık bir şey bile çok şey değiştiriyor. Her şeyi tekrar yeniden yapmanıza sebebiyet veriyor. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Hassas olmak gerekiyor. Hadi 161, hadi. Evet. Arkadaşlar bazen kameranın azizliğine vuruyorum. Çok ısınıyor çünkü gerçekten çok sıcak kozan. Evet arkadaşlar, ben 2 kaşık yeşil sim döktüm. Şimdi 2 çay kaşığı beyaz sim de dökeceğim. Evet, 2'şer kaşık döktüm arkadaşlar. Şimdi yeşil gıda boyamızı da koyalım. Evet bakın, yeşil ben yazdım üstüne, karıştırıyorum çünkü. Bunu aktarlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Biraz koyu yapacağım için biraz fazla koyuyorum. Yani şu yarım çay kaşığı. Evet arkadaşlar, her şey çok güzel olacak. Çünkü oldu. Evet arkadaşlar, koydum kutuyu, iyice çalkalıyorum.
Birkaç dakika çalkaladıktan sonra evet iyice karıştırdım. İyice karıştırdım ve bunu şimdi hamur kabıma döküyorum. Ondan sonra hemen alıyorum alabalık yağını. 5 mililitre alabalık yağı. Çok evet boşaltıyoruz. Yavaş yavaş. Hadi bakayım. Şimdi gelelim yumurtaya. Arkadaşlar dediğimiz gibi yumurtamızın akı beyazı. Evet, 2. Neredesin? Buradaymış. Evet, bu da 3. Ama sanki bu yetmeyecek gibi bir tane daha ihtiyaç duyacağız gibi arkadaşlar. Evet, sonuncu yumurtamız. Arkadaşlar bu sarıları ben daha sonra sazan hamuru yaparken kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey araya vermiyoruz. Çünkü verecek devir kalmadı. Her şey ateş pahası arkadaşlar. Evet şimdi yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Akışkan bir hale gelmesi lazım yumurtanın. Yani elimizde birkaç dakika iyice çalkalıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin kapağınız açılmasın. Sallıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz kıvama geldi yumurtamız. Hemen neyi alıyorum elime? Şırıngayı arıyorum. Ölçeceğim. Çünkü evet 65 gram yumurta akı. Devam. Şu 20. Kırk. 60. Evet şurada 65 gram. Şimdi bunu önce kaşığımızla yavaş yavaş karıştıralım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi renkleri? Renklerin güzelliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar iyice karışınca ne kadar güzel renkler çıkacak şimdi birazdan. Of. Resmen alabalık kokuyor. Evet arkadaşlar kullanın. Serin yerde tutun. Yani serin yer. Evet. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu bir karıştırayım iyice. Görüşürüz birazdan. Arkadaşlar bir ayrıntıyı yanlış söylemişim. 65 gram değil 75 gram yumurtamız olacak. Ben 10 gram daha ekledim hemen. 10 mililitre. 10 mililitre gram değil arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik hamurumuzu iyice karacağız şimdi. En sonunda da buzdolabında şöyle en az bir yarım saat dinlendireceğiz arkadaşlar. Hadi bakayım. Topla şunları al bakayım al da gel. Evet. Ben karayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu il yapımında birinci temel şart neydi? Ele yapışmayacak. Asla mamulümüz yaptığımız ürün elinize yapışmayacak. Bakın.
Evet, kardık. Şimdi bunu yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra da oili yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın 10 numara. 10 numara. Alabalık ve somon boylimizin hayrına. Bakın Kozan'a yağmur yağıyor arkadaşlar. Yani yazın pek nadir olarak karşılaştığımız bir şey oluyor. Bereketli olur inşallah. Evet arkadaşlar, hamurumuz yarım saat buzdolabında bekledi. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Neden beklettik? Çünkü yumurtanın her tarafa o zerreciklere nüfuz etmesini istiyoruz. Ondan dolayı. Yoksa erkenden haşlamış oluruz. Hiçbir özellik olmaz o zaman. Yani her şeyi kuralına göre, kaidesine göre yapmamız gerekir. Ondan sonra bana demeyin hocam şurada bir şey oldu, ne oldu, neden böyle oldu? Sadece takip edin ve doğrusunu yapın arkadaşlar. Boyunları ben bakın boyut olarak şu boyda alabalık olduğu için bakın şu boyda yapıyorum arkadaşlar. Örnek, for example, buraya koyayım. Daha güzel gözükür biraz daha net olarak. Evet, şöyle ufak ufak kesiyorum. Öğrencilik yıllarım aklıma geldi. Ben turizm otelcilik mezunuydum arkadaşlar. 2 sene de yemek eğitimi aldık yani bu konuda. Ondan sonra elimizde şöyle yuvarlıyoruz bunları güzelce. Bakın arkadaş ne kadar güzel oldu. Evet biriktiriyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Ondan sonra haşlama içine geçeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz alabalık, somon yebeli diyor. Arkadaşlar yorumlarda yazın bakayım. Daha mı büyük yapayım, daha mı küçülteyim? Boyut olarak bekliyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Ama ben ideal olarak bu şekilde tespit ettim boyut olarak. Ama sizin tecrübeleriniz, deneyimlerinizi de dinlemek isterim yani arkadaşlar. Yani bu konuda esirgemeyin yorumlarınızı. Ha bu arada emeğe saygıya vallahi billahi. Bakın ben 3 aydır sadece sırf bunun için uğraşıyorum. Alabalık boylusu için. Somon alabalık boylusu için. Yani bir yorum herhalde çok değildir. Bir teşekkür, bir beğeni, abone olmak parayla değil arkadaşlar bunlar. En azından bu şekilde desteğinizi bana belirtin. Size daha güzel deneyimlerimizi paylaşma şansı verin bize arkadaşlar. Ha katılırsanız katılmayın demem yani. Dostlar boylilerimiz hazır. Leyli de baba diyor bana da ver diyor. Alabalık kokusunu aldı orada. Evet arkadaşlar ben büyük de yaptım birkaç tane. Şöyle bunları da sazanda da deneyeceğim. Şimdi geldik diğer aşamamıza kaynatma. Suyumuz arkadaşlar iyice kaynıyor olacak. Yani yüksek hararette kaynıyor olacak. Suyumuz kaynıyor. Boylilerimizi atacağız şimdi. Boylilerimizi kaynayan suya attım. Bekliyoruz. Yukarı çıkmaya başlayınca hepsini toplayacağız. Armutları toplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Hiç çatlayan, patlayan yok. Onun için verdiğim tarifi dikkatli izlerseniz, dikkatli yaparsanız sonunda olacak. Şimdi kurutma aşaması. Evet dışarıda önce suyu kevgirde iyice süzülsün arkadaşlarım. Ondan sonra tepsiye alacağım. Güneş maalesef bugün güneş yok. O zaman 2 saat bekletiyorsam 3 saat bekleteceğim. Kurutmayacağım fazla arkadaşlar. Aman ha. Evet dostlar, alabalık ve somon boylilerimiz oldu. 10 numara oldu. 10 numara. Bakıyoruz. Yumuşaklığı. Of. Of. Ye beni diyor. Ağzında dağılacak. Lokum gibi ağzında. Ama
Ama en az 7-8 saat iğnede de kalacak. Evet, bu bir alternatif. Birthday hamura bir alternatif. Çünkü maliyetler çok arttı. Ha, iş yapıyorum, 10 numara iş yapıyor arkadaşlar. Evet dostlar, içinizde hiçbir tereddüt kalmasın diye bakın, bu da benim alabalık şamandıralı takımım. Bu çift iğneli. Evet, bu elimiz, iğnemiz. Evet, görüyorsunuz. Muhteşem. Muhteşem. Ötekini de takayım arkadaşlar. Yani aklınızda hiçbir şey kalmasın. İsterseniz biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Bakın, 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 bakın. Takımımız stoperli, stoperli şamandıralı takım. Yani derinlik ayarlı. Herkese tavsiye ederim. Çünkü videoyu izlerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar neden yılan dili çift iğne kullanıyorum derseniz, önce alan taraması, renk. Bakın boyunun iki farklı, üç farklı boyu yapıyorum. Renklerini yapıyorum. Onları denemek amacıyla, ikisini mukayese edebilmek amacıyla. İkiden fazla yapmıyorum çünkü daha da takılma ihtimali çoğalıyor bu sefer. Ondan sonra tercihi neyse ona göre tekliye indiriyorum takımı. Tekli. Yani rahat çalışabilmen için tekli takım. Ha, iki kamışla, iki şamandıralı takımla bunu kullanabilirsiniz. Evet, yavrulara bakın. Dostlar, belki uzun bir video oldu fakat alabalık ve somon artık popüler bir ürün oldu ülkemizde. Ülkemizdeki tüm barajlarda bunlar var. Ve müthiş bir sektör oldu. Müthiş paralar dönüyor. Yani bir Berk'teyin hamuru artık 350-400 lira arasında. En az. En az. Ha, iş yapmıyor mu? Yapıyor. Ha, bu iş yapmıyor mu? Alasını yapıyor. Yani neden biraz daha milliyetçi olmayalım diye alternatif arkadaşlar. Yani denerseniz ne kaybedersiniz? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu emeğin karşılığında sizden bir beğeni ve yorum bekliyorum. Abone olmadıysanız hala abone olmanızı istirham ediyorum dostlar. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Avlarınız bol trofeli olsun dostlar. Dostlar merhaba tekrar. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Buradaki miktarlar, ölçüleri ben noterden onayını aldım. Ticari amaçla lütfen paylaşmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Ama amatör olarak arkadaşlar yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Amatör balık avınızda. Bakın ben şey olsa ben de kendim yapardım ama ben sırf balıkçı dostlara hizmet olsun diye, iyilik olsun diye, paylaşım olsun diye bunu bu şekilde paylaşıyorum. Onun için lütfen ticari amaçla izin yok. Amatör balıkçılık için serbest. İstediğinizi yapabilirsiniz dostlar.